Roma alevler içinde. İmparator Nero da yüksek bir balkonda keman çalıyor. Çok etkileyici bir sahne. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Kemanın ortaya çıkmasına daha yaklaşık 1000 yıl var. Tarih yine aksesuar departmanıyla konuşmadan sete çıkmış. Peki Nero başka bir çalgı yani lir ya da kitara çalıyor olabilir miydi? Yangını o mu başlattı yoksa bu görüntü kötü şöhreti bir hükümdara sonradan yapıştırılan kusursuz bir propaganda afişi miydi? Bu gece yangının başladığı dükkanlara, Nero'nun yardım emirlerine, Altın Saray'a ve suçlanan Hristiyanlara bakacağız. Ama baştan anlaşalım, Nero'yu aklamıyoruz. Dosyadaki söylentilerle kanıtların yerini değiştiriyoruz. Nero, milattan sonra 37 yılında Antium'da Lucius Domitius Ahenobarbus adıyla doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti. Annesi genç Agrippina ise Roma siyasetinin en hırslı ve etkili isimlerinden biriydi. Ahenobarbus, kabaca kızıl ya da bronz sakallı demekti. İmparatorluk ismi değildi belki ama gladyatör afişinde oldukça iyi dururdu. Agrippina, İmparator Claudius'la evlendi. Claudius, Agrippina'nın oğluna evlat edinince Lucius artık Nero Claudius Caesar oldu. Fakat Claudius'un öz oğlu Britannicus hala hayattaydı. Sarayda iki genç, tek gelecek ve fazlasıyla kararlı bir anne vardı. Roma aile yemeklerinde miras konusu açılınca tatlının gelmesini beklememek gerekiyordu. Milattan sonra 54 yılında Claudius öldü. Antik yazarlar Agrippina'nın onu zehirli mantarla öldürdüğünü söyler. Fakat ayrıntılar çelişir ve kesin kanıtımız yoktur. Mantarın suç dosyası kalın, görgü tanığı listesi ise pek güven vermiyor. Sonuç kesindi. Nero henüz 16 yaşındayken imparator oldu. Nero'nun ilk yılları sonraki şöhretinin aksine umut vericiydi. Öğretmeni Seneca ve Pretoryan prefekti Burrus yönetimde etkiliydi. Vergi ve yolsuzluk şikayetleri ele alındı. Halka yönelik oyunlar düzenlendi. Genç imparator bağışlayıcı bir görüntü çizdi. Yani ilk sezonun yorumları iyiydi. Sorun dizinin ilerleyen bölümlerinde senaristlerin freni bırakmasıydı. Agrippina oğlunun üzerinden iktidarı yöneteceğini düşünüyordu. Sikkelerde ikisinin yüzü birlikte görünüyordu. Bazı tasvirlerde Agrippina neredeyse Nero kadar öndeydi. Nero büyüdükçe annesinin etkisinden kurtulmak istedi. Oğlum üstüne bir şey al tartışması değil bu. İmparatorluk mühürlerini kimin kullanacağı konuşuluyor. Milattan sonra 55 yılında Britannicus bir akşam yemeği sırasında aniden öldü. Tacitus ve Suetonius, Nero'nun zehir emri verdiğini anlatır. Olayın ayrıntıları dramatize edilmiş olabilir. Fakat Britannicus'un ölümü, Nero'nun önündeki en güçlü hanedan rakibini ortadan kaldırdı. Burada şaka yok. 14 yaşlarında bir çocuk, yetişkinlerin iktidar savaşında hayatını kaybetti. 4 yıl sonra sıra Agrippina'ya geldi. Antik anlatılarda çöken tavanlar, batmayan gemiler ve başarısız tuzaklar vardır. Roma tarihçileri ayrıntı seviyor, bazen biraz fazla. Kesin olan Nero'nun annesini öldürtmesidir. Milattan sonra 59 yılındaki bu cinayet, genç hükümdarın imgesinde geri dönüşü olmayan bir kırılma yarattı. Nero şiir yazıyor, şarkı söylüyor, lir çalıyor ve araba yarışlarına hayranlık duyuyordu. Bunların hiçbiri tek başına suç değildi. Sorun, Roma seçkinlerine göre imparatorun sahneye çıkmasının bir hükümdara değil, ücretli oyuncuya yakışmasıydı. Halk alkışlıyor, senatörlerse "İmparatorumuz dünya turnesine çıktı" diye sessizce yaşlanıyordu. Suetonius, Nero sahnedeyken kimsenin tiyatrodan ayrılamadığını yazar. İnsanların duvardan atlayarak ya da ölmüş gibi yapılarak çıkarıldığı bile anlatılır. Bu hikayelerin ne kadarı gerçek, ne kadarı sonradan eklenen hiciv bilmiyoruz. Ama konser çıkışının zor olduğu kesinleşirse organizasyona puanımız 2 yıldız. Biri lir için. Nero Yunanistan'daki oyunlara katıldı. Şarkı söyledi, lir çaldı ve araba yarışı yaptı. Suetonius'a göre 10 atlı arabasından düştü, yarışı tamamlayamadı. Ama yine de birinci ilan edildi. Hakemlerin bağımsızlığına hayran kaldık. İmparatorla yarışıyorsanız hedef kazanmak değil, eve sağ dönmektir. Roma'nın üst sınıfı Nero'nun gösterilerinden utanıyordu. Halkın bir bölümü ise onu seviyordu. Oyunlar düzenliyor, tahıl ve bağışlar dağıtıyor, kamusal eğlenceyi destekliyordu. İmparatorun ünü toplumun neresinden baktığınıza göre değişiyordu. Nero'nun kötü şöhretini yazıya geçirenlerin çoğu ise tam da onun kızdırdığı seçkin çevrelere yakındı.
Saltanat yalnızca saray ve sahneden ibaret değildi. Britanya'da Boudica isyanı bastırıldı. Doğuda Corbulo'nun seferleriyle Ermenistan konusunda Roma'nın etkisi korundu. Başarıların çoğunu generaller kazandı. Fakat siyasi sonuçlar Nero döneminin hanesine yazıldı. İmparator sahnede solo atarken orkestra imparatorluğun sınırlarında çalışmaya devam ediyordu. Milattan sonra 64 yılının 18 Temmuz gecesi Circus Maximus yakınındaki yanıcı mallarla dolu dükkanlarda yangın çıktı. Dar ve kıvrımlı sokaklar, ahşap yapılar ve güçlü rüzgar alevleri hızlandırdı. Yangın 6 gün sürdü, kısa süre durdu ve yeniden başladı. Roma'nın 14 bölgesinden yalnızca 4'ü tamamen kurtuldu. Tacitus'a göre yangın başladığında Nero Roma'da değildi. Antium'daki villasındaydı. Alevler kendi sarayına yaklaşınca başkente döndü. Bu bilgi onu otomatik olarak masum yapmaz. Ama yangını balkondan başından sonuna izledi sahnesinin dekorunu epey sarsar. Tacitus, Nero'nun Campus Martius'u, kamu binalarını ve kendi bahçelerini evsizlere açtığını yazar. Geçici barınaklar kuruldu. Ostia'dan yiyecek getirildi. Tahıl fiyatı düşürüldü. Bunlar Nero yanlısı bir reklam metninden değil, ona karşı oldukça eleştirel olan Tacitus'tan geliyor. Efsanenin en sık unuttuğu bölüm tam olarak bu. Yardımlar söylentiyi durduramadı. Tacitus, Nero'nun özel sahnesinde Troya'nın yıkılışını söylediği haberinin yayıldığını aktarır. Suetonius ise onu alevleri seyrederken sahne kostümüyle şarkı söyler halde anlatır. İki metin aynı şeyi söylemez. Tacitus bir söylentiyi kaydeder, Suetonius suçlamayı gerçek gibi sunar. Peki keman? Oh, çok daha sonraki yüzyılların katkısı. Nero'nun çaldığı bilinen çalgı kitara ya da lirdi. İngilizce'deki "fiddling while Rome burns" sözü zamanla bugünkü keman görüntüsünü güçlendirdi. Suç dosyasına sonradan eklenen delil, henüz icat edilmemiş enstrüman. Yangının çıkış nedeni kesin değil. Kaza ihtimali güçlüdür. Dükkanlar yanıcı maddelerle doluydu ve Roma yangınlara son derece açıktı. Fakat alevleri söndürmeyi engelleyen ve emir aldıklarını söyleyen kişilere dair haberler de vardı. Emir kimden geldi? Yağmacılar mıydı? Kundakçılar mıydı? Bu soruların kesin cevabı yok. Yangından sonra Nero, yanan alanların bir bölümüne devasa Domus Aurea'yı yani Altın Sarayı yaptırdı. Yapay göl, bahçeler, görkemli salonlar. Küçük bir tadilat düşünüyorum deyip şehrin ortasına imparatorluk tatil köyü kondurmak gibi. Saray, Nero'nun yangından çıkar sağladığı şüphesini büyüttü. Fakat çıkar sağlaması yangını başlattığını tek başına kanıtlamaz. Nero'nun yeniden inşa kuralları ise Roma'yı yangına karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyordu. Sokaklar genişletildi, binaların yüksekliği sınırlandı. Taş kullanımına ve yangınla mücadele edilebilecek revaklara önem verildi. Yani şüpheli müteahhit hikayesinin yanında gerçek bir imar yönetmeliği de var. Dosya tek renk olmayı yine reddediyor. Söylenti dinmeyince Nero, şehirde küçük ve kuşkuyla bakılan bir topluluğu suçladı. Hristiyanları. Tacitus, insanların tutuklandığını, korkunç işkencelerle öldürüldüğünü ve Nero'nun bahçelerinde gösteriye dönüştürüldüğünü yazar. Bu bölümde görüntüleri grafikleştirmeyeceğiz. Çünkü burada tartışma değil, devlet eliyle uygulanan zulüm var. Yeniden inşa, saray ve gösteriler büyük para gerektiriyordu. Vergiler, bağış baskıları ve el koymalar seçkinlerin öfkesini arttırdı. Nero halkın bir bölümünde popüler kalırken senato, zenginler ve bazı ordu çevreleri ondan giderek uzaklaştı. Sahne ışıkları hala yanıyordu. Kuliste ise herkes sözleşmeyi feshetmeye hazırlanıyordu. Malattan sonra 65 yılında geniş bir suikast planı ortaya çıkarıldı. Piso Kuniklosu. Senatörler, subaylar ve aydınlar suçlandı. Seneca da hayatına son vermeye zorlandı. Gerçek komplocularla kişisel düşmanların aynı dalgada tasfiye edilmesi, Nero yönetimini daha korkulu ve yalnız bir hale getirdi. Nero'nun eşi Poppaea Sabina, milattan sonra 65 yılında hamileyken öldü. Suetonius ve Tacitus, Nero'nun onu tekmelediğini yazar. Fakat bu anlatı, düşman imparatorlar hakkında kullanılan tanıdık bir zalimlik kalıbına da benzer. Kesin hüküm veremiyoruz. Bildiğimiz Poppeia'nın öldüğü ve Nero'nun ona görkemli bir cenaze düzenlediğidir. Nero, milattan sonra 66 ve 67 yıllarında Yunanistan'a gitti ve yarışmaların takvimini kendisine göre düzenletti.
Bugün buna dünya turnesi derdik. Sponsor, Roma İmparatorluğu. Jüri, hayır demeyi pek düşünmeyen şehirler. Yüzlerce ödülle döndüğü anlatılır. Halk gösteriyi gördü. Ordular ve eyalet yöneticileri ise imparatorun önceliklerini sorgulamaya başladı. Milattan sonra 68 yılında Galya'da Mindex ayaklandı. Ardından İspanya valisi Galba imparatorluğunu ilan etti. Nero'yu asıl bitiren yangın söylentisi değil, ordunun ve muhafızların desteğini kaybetmesiydi. Senato onu halk düşmanı ilan etti. Bir zamanların alkışlarla çevrili hükümdarı, yanında birkaç kişiyle Roma dışındaki bir villaya kaçtı. Yakalanırsa ağır biçimde cezalandırılacağını öğrenen Nero, milattan sonra 68 yılında 30 yaşındayken hayatına son verdi. Suetonius ona şu son sözü yakıştırır: "Dünya nasıl bir sanatçı kaybediyor?" Gerçekten söyledi mi bilmiyoruz. Fakat cümle o kadar Nero'dur ki 2000 yıldır afişten inmiyor. Peki Nero Roma'yı yaktı mı? Elimizde onun emir verdiğini kanıtlayan kesin bir delil yok. Yangın başladığında Antium'daydı ve Roma'ya dönerek yardım önlemleri aldı. Ama sonrasında şehrin ortasına altın sarayı yaptırdı. Hristiyanları günah keçisi yaptı ve iktidarını acımasızca kullandı. Yani kemanlı kundakçı resmi büyük ölçüde efsane. Fakat efsanenin arkasındaki hükümdar da masum değildi. Sizce Nero'yu tarihe asıl ne gömdü? Yaptıkları mı? Düşmanları mı? Yoksa kendi bitmek bilmeyen gösterisi mi? Yorumlara yazın. Senato kadar hararetli ama yangın çıkarmadan tartışalım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve geçmişin cilvesine abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih bazen kemanı bile icadından önce sahneye çıkarıyor.